Merhaba özgür zihinler. Bugün size Mısır piramitlerinin nasıl yapıldığını anlatmayacağım. Eminim bu konuyla ilgili YouTube'da birçok farklı içerik izlemişsinizdir. Bu video ile başlatacağımız Antik Mısır Sırları serimizde piramitlerin nasıl yapıldığını değil, neden, hangi amaçta yapıldığını ele alacağız. Bunun için de zaman makinesine atlayıp M.Ö. 1300'lere gitmemiz gerekiyor. Hazırsanız zaman makinemizi çalıştırıyorum. Yunan kentlerinden, Trakya'dan, Anadolu'dan, Mezopotamya'dan kopup gelen çok sayıda insan, mabetlerinin ünlü duyduğu Mısır'a gelmekten kendilerini alamıyordu. Memphis'e vardıklarında kendilerini büyülü bir dünyanın içinde buluyorlardı. Mısır'a has kıyafetli insanlar, haşmetli yapılar ve halk şenlikleri onlara Mısır'ın zenginliğini ve bolluğunu göstermeye yetiyordu. Mabedin içinde yapılan kutsama ayininden çıkıp 12 Mısırlı'nın taşıdığı tahterevanına binen Firavun'u halk ilgiyle seyretmekteydi. Gece olunca Nil'in kıyılarında yanan meşalelerin altında konser veren çalgıcı grupların eşliğinde dansözler raks etmeye başlıyordu. Olup bitenleri hayranlıkla izleyenler bu dansın ve müziğin gizemli dünyasında farklı bir şeyler olduğunu sezinliyorlardı. Dansta kesinlikle cinsellik teması değil, insanın ruhuna hitap eden öğeler olduğu hemen anlaşılıyordu. Görünüm ve atmosfer muhteşemdi. Gelenler sihirli ve büyülü bir dünyanın içinde buluyordu kendini. Burası gerçekten de masallar dünyasındaki büyülü bir yaşamın hüküm sürdüğü bir ülke izlenimi uyandırıyordu. Ama bütün bunlar Mısır'ı görmeye gelenlerin aradığı şey değildi. Onlar görünen büyülü atmosferin değil, mabetlerin derinliklerinde yaşanan görünmeyen büyülü dünyanın peşindeydiler. Bunca yol kat edip buralara gelmelerinin asıl nedeni şu an bu videoyu seyreden sizlerle aynıydı. Mabetlerin derinliklerinde saklanan sırlara sahip olmak. Bunun hiç de kolay bir iş olmadığını ve belki de bu sırlara hiçbir zaman dokunmadan buradan gitmek zorunda kalacaklarını biliyorlardı. Çünkü bu sırlara sahip olabilmek için çok çetin sınavdan geçecekleri kendilerine önceden söylenmişti. Niceleri gelmiş ve elleri boş dönmüştü. Mabedin kapısından bile içeri girememişlerdi. Sırlar öğretisine inisiye olmak için gelen adaylar mabedin kapısını çaldığında her biri ayrı ayrı mülakata alınmak için hizmetkarların eşliğinde iç avlunun dev sütunlu geniş bölümüne doğru götürülmekteydi. Burada gelenleri karşılayan mabedin rahipleri adayları teker teker alıp baş rahibin yanına götürüyordu. Her gelen adayla baş rahip bizzat ilgileniyor, adaylarla teker teker ön görüşme yapıyordu. Adaylara baş rahip tarafından görünüşte sıradan sayılabilecek bir takım sorular yöneltilmekteydi. Osiris rahibi adaya doğum yeri, ailesi ve daha önce eğitim gördüğü mabetlerle ilgili çeşitli sorular yöneltiyordu. Evet, görünüşte son derece sıradan gelebilecek bu ön mülakat aslında adayın geçtiği ilk sınavdı. Çünkü baş rahip bu görüşme sırasında adayın astral yapısına varıncaya kadar onu kısa ancak net bir psikolojik sentezden geçirmekteydi. Bu kısa sınav sonucunda baş rahip mabedin kapısını çalmış olan adayın sırlar öğretisine katılmasına uygun olmadığı sonucuna vardıysa, sessiz fakat kararlı bir hareketle adaya hiçbir şey söylemeden kibarca kapıyı işaret etmekteydi. Bu aday için her şeyin sonu demekti. Derhal diğer rahipler tarafından mabetten dışarı çıkartılır ve sırlar öğretisine inisiye olma şansı ebediyen sona ererdi. Adaylarda aranan niteliklerin en önemlisi, sırlarla karşılaşabilecek kapasiteye sahip olup olmadıklarıydı. Adayın iyi niyetli ve sırlar öğretisiyle karşılaşmaya çok hevesli olması yeterli değildir. Aranan en önemli özellik, astral yapısının bu çalışmaya uygun olup olmamasıydı. Kötü niyetli ya da elde edeceği sırları negatif alanlarda kullanabilecek eğilimdeki adayların ise zaten hiçbir şansları yoktu. Bu durumları baş rahip tarafından anında algılandığı için bu tür kişiler de mabetten derhal uzaklaştırılırdı. Bu ön elemeden geçebilenler kısa bir aranın ardından rahipler tarafından yine teker teker çağrılmakta
ve adaydan başravi izlemesi istenmekteydi. Her ikisi birlikte ilerleyerek sütunlu giriş bölümlerinden ve iç avlulardan geçip her iki yana dikili taşlar ve sfenkslerle donatılmış bulunan üstü açık bir yol izleyerek küçük başka bir mabede varmaktaydılar. Bu, yeraltı dehlizlerine giriş kapısı olma özelliğine sahip bir mabetti. Mabedin kapısının hemen yanında normal bir insan boyutunda olan bir Isis heykeli gelenleri karşılıyordu. Kucağında kapalı bir kitap tutan Isis heykeli yere oturmuş, meditasyon yapar durumdaydı. Yüzünü ise bir peçe örtüyordu. Heykelin alt bölümünde ise şu satırlar yazılıydı: "Benim peçemi hiçbir ölümlü kaldıramamıştır." Adayla birlikte kapının önüne kadar gelen başrahip, adaya dönerek onun korkusuzluğunu ve kararlılığını sınamak için insanın tüylerini ürperten bir konuşma yapardı. "Gizli mabedin kapısı işte burasıdır. Şu iki sütuna iyi bak. Kırmızı olan Osiris'in ışığına doğru tırmanışı, siyah ise maddenin içine hapsoluşu ifade eder. Bu düşüş mahvoluşa kadar varabilir. Bizim sırlarımıza ulaşmayı başarmış kişi yaşamını ortaya koymuş olur. Zaaf, sahibinin veya art niyette sırlarımıza ulaşmaya çalışanların elde edeceği sadece tek bir şey vardır: delirmek veya ölüm. Güçlüleri ve iyi niyetlileri bekleyen nimet ise ölümsüzlüktür. Bu kapıdan nice ihtiyatsız kişi içeriye girmiştir ama dışarıya hiçbiri canlı çıkamamıştır. Bu kapı bir eşiktir. Gizli yeraltı tünellerine ve sırlar öğretimizin gizli mabetlerine açılır. Orası gözü pekleri ortaya çıkartır. Bu yol sabır ve cesaret gerektirir. Şimdi seni ciddi bir şekilde uyarıyorum. İyice düşün taşın ve karşılaşacağın tehlikeleri gözünün önüne getir. Cesaret edemiyorsan denemekten vazgeç. Çünkü bu kapı üzerine bir kez kapandı mı bir daha açılmaz. Geri dönüş yoktur. İstersen şimdi burayı terk edebilir ve eski yaşamına geri dönebilirsin. İyi düşün ve son kararını ver." Nice aday, "Yoksa buraya hiç gelmemeli miydim?" diye düşünmekten kendini alamıyordu. Yoksa vakit henüz erkenken buralardan çekip gitmeli miydi? Bu kadar endişeye ve kendilerini bekleyen bilinmezliğin stresine katlanmaya değer miydi? Yıllarını acaba ne uğruna harcayacaktı? Yıllarca kalacakları ve asla bu süre içinde mabetten dışarı çıkamayacaklarını, bilinmeyen bir serüvene doğru yaklaştıklarını artık daha kuvvetli hissetmeye başlamışlardı. Yaşamlarının büyük bir dönüm noktasıydı bu. Ve birçokları için artık geri dönüş yoktu. Serinin ikinci bölümünde mabetlerdeki Mısır inisiyasyonuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Araştırmacı yazar Ergun Candan'ın Antik Mısır Sırları adlı kitabından alıntılar yaptığımız serimiz toplam 3 bölümden oluşacak. Kanalımıza abone olmanızı ve hatırlatıcılarınızı açmanızı tavsiye ediyoruz. Bu videoların devamı gelsin istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve özgür zihinlerle kalın.